Evet arkadaşlar, şöyle bir yumağım var ve şöyle 3 numara misinalı şişim var. Ben misinalı kullandım ama normal şişle de bu modelimi çok kolay yapabilirsiniz. Bu ipimi de A101'e, BİM'e gelen bu üçlü paketler var ya, Ören Bayan'ın, onlardan kalan bir yumağımdı. Hemen ilmeklerime başlıyorum. Şöyle bilmeyenler için göstereyim dedim. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12. Şimdi 12 tane ilmeğimi ilk önce 4 tane bırakacak şekilde, yani 8 tanesini normal haroşa yapıyorum. Ben haroşayı önden alarak yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, ve 8. 8 tane ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. 2 tane arkadan dolayarak ilmek alıyorum. 1, 2, ipimi tekrar öne aldım ve bu 2 taneyi örmeden şişime alıyorum. Arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde burası önden almıştık, arkadan kısmı. Yani bu 2 taneyi arkadan dolayarak yapıyorum. Bir, 2, ipimi öne aldım ve şimdi bu ikiliyi örmeden alıyorum ve önden alarak haroşama devam ediyorum. Yani mantık olarak şu kenar kısmı dediğim dörtlü kısımda önden aldığım kısımları örmüyorum. Arkadan aldığım kısımları da örüyorum. Ve tabii ki son ilmeğimi bu tarafta örmeden alıyorum. Bir sıra daha birlikte yapalım. Sekiz tane haroşa. Yanlış söyledim. 5, 6, 7, 8 ve bakıyorum, arkadan aldığım kısımdı. 2 tane örüyorum ve buradaki son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bu şekilde, bakın burada da yine önden alarak öreceğim. Bunları örmeden alacağım. Devam edeceğim. Bu şekilde 6 diş olana kadar örgüme devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, 6 diş ördüm. Şuradan şöyle sayarsak 3, 6 diş gözüküyor. Şimdi 7. dişimi örüyorum. Bu arada burası ön taraf. Burası da arka tarafı oldu. Dörtlü kenarım ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine 8 haroşamı örüyorum. Sekiz haroşamı ördükten sonra şöyle ipimle şöyle dolayarak bir gizli arttırma yapıyorum ve şişime takıyorum. İpimi arkaya aldım. 2 arkadan dolayarak kenarlığıma, yani devam ediyorum burada ve bunları örmeden alarak devam ediyorum. Arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzünü arttırma yapmayacağız. Şu an bir tane arttırmış olduk. Gördüğümüzü normal haroşaya dahil ederek örmüş olacağız. Yani 2 tersimi ördüm, bakın. Şöyle
bunu alıyorum ve bu arttırma yaptığım ilmeği de normal önden alarak haroşama devam ediyorum. Bu şekilde ön yüzlerinde arttırma, arka yüzlerinde de normal örgüme devam ederek şimdi şöyle bir ön yüzüme geçeyim. Şimdi bakın bu kenarlık tarafından böyle kulak kısmı oluşmaya başlayacak. Arttırmalarıma devam ediyorum ve geliyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle arttırmalarımı yaptım. Hatta ben devamında düz sıra örmem gerekiyordu. Onu da ördüm. Şimdi neler yaptığımı anlatayım istiyorum. İlk baştan buradan 6 sıra, 6 diş yani ördük. Her zaman dörtlü kenarı burada bırakıp 5. ilmekten ön sıramda arttırmalarımı yaptım. Arkada örmedim. Toplam 12 sıra arttırma yaptım. Ardından 4 sıra arttırma yapmadan düz ördüm. Yani şuradaki gibi. Ve şimdi 12 sıra eksiltmemin ilkini nasıl yaptığımı gösteriyorum. Çok kolay. Bakın 4 tane kenarda bıraktım. Bu kalan 2 taneyi şöyle birlikte alıyoruz. Ve kenar çalışmama devam ediyorum. Yine arka yüzde hiçbir işlem yapmıyorum. Bu şekilde, yani hiçbir işlem yapmıyorum derken arttırma, eksiltme vesaire vesaire. Normal düz örüyorum. Bu şekilde ön yüzümde eksiltme yaparak 12 tane, kulağın bir tanesini tamamlamış oluyoruz. Bunu yapalım ve üzerine konuşalım. Azaltmalarımı da bitirdikten sonra şöyle kulak kısmım tamamen bitmiş oluyor. Bundan sonraki kısım aslında tekrara düştüğü için tekrar videoyu uzatarak sizi sıkmadan anlatacağım. Şu ana kadar anlattığım yerleri gayet anlaşılır anlattığımı düşünüyorum ama anlamayanlar varsa yorum olarak soru kısımlarını bana sorabilirler. Şimdi burası arka orta kısmı ve 6 sıra örmüştük. Şimdi ön alın kısmını yapacağız. Burada 8-8, yani iki tarafta da olacak orta kısmını düşünürsek 8-8 16 sıra düz örüyoruz. Tekrardan kulak yapıyoruz. Yani 12 arttırma ve 4 tane düz örmüştük. 12 eksiltme. Ardından son olarak da yine 6 tane diş düz örüp modelimizi bitireceğiz. Yani bizim aslında şöyle olmuş olacak. Burasını arka orta düşünürsek ön, tekrar kulak ve arka ortayı tekrar örmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar şapkamın alt kısmını tamamen bitirmiş oldum. Yani bu ne demek? Şöyle yaptığımız zaman burayı dikeceğiz en sonunda ve burası kulaklıkla alt kısmı olmuş olacak. Sayılarını zaten verdik. Her şeyi biliyoruz artık. Şimdi burada bitirme işlemi yapıyoruz ve ipimizi koparmadan nasıl devam edeceğiz onu gösteriyorum. Hemen bu arada 6 sıra en son ördüm. Burada da 6 yapmıştım. Altının ters yüzündeyim. Ki bu tarafta kalsın ilmeğim. Ki buradan devam edeceğim. Burası alt kısmı ya, o yüzden. Şimdi ters kısmına geldim. Önden alarak örüyorum bir tane. İkincisini de örüyorum. Ve ilk ördüğüm ipi üzerinden böyle şişimde atlatıyorum. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Başlangıçta 12 ilmeğim vardı. Burada da 12 ilmeğim var. Karşılıklı, yani simetri, 2 tane aynısını örmüş oldum. Burayı böyle bir tane kalana kadar örüyorum. Evet, tek ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki bu uzun kenarından böyle komple ilmek çıkaracağım. Nasıl ilmek çıkaracağım? Hemen gösteriyorum. Bakın zaten burada atlayarak gitmiştim. Şurada kendini dişler belli ediyor. Hemen ipim de ön tarafta kalsın. İpim ön tarafta. Normal haroşa örer gibi önden aldım. Şöyle şişime doladım ve çıkarttım. Bir başka da kolay yöntem ilmek çıkarmanı şöyle göstereyim.
Bu ucunda diğer şişinizle ya da misinalı kullanıyorsanız benim gibi diğer ucuyla şöyle bakın, dişler kendini gösteriyor zaten. Şöyle dişlere şöyle şişimi takarak böyle komple geliyorum. Bakın böyle daha pratik. Şişimi geçirdikten sonra da normal, artık bundan sonra ön yüzde de arka yüzde de ben önden dolayarak olan haroşomu örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, haroşa kısımlarını da tamamladım. Toplamda 13 diş ördüm. Birlikte de sayalım. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve ön yüzündeyim. Şimdi tepe kısmının kesmelerine başlayacağız. Tepe kısmının kesmelerini sadece ön yüzünde yapıp arka yüzünde yapmayacağız. Benim toplam 85 ilmeğim var. Siz tabi daha uzun bir model deniyorsanız, yani burayı daha uzun yapıp daha yetişkin bir modele çeviriyorsanız bu sayıları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Onun çok da farklı olmasının bir önemi yok diyebilirim. Benim 85 ilmeğim var dedim. Ben şimdi bir 10'lu bir 11'li olarak gideceğim. Nasıl yapacağım bunu? Hemen gösteriyorum. Normal haroşalarımı başlıyorum. 10'lu demiştim. 8 örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. 9 ve 10'uncuyu şişime aynı anda alarak örüyorum. İlk kesmemi yapmış oldum. İkinci kesmemi 11'li yapıyorum. Onu da hemen beraber yapalım. 1, 2 ve 9 ördüm. 10 ve 11.'yi aynı anda alıp kesiyorum. Bu şekilde 10, 11, 10, 11 diye devam ettiğimde sayım tam geliyor. 10. ilmeği de keserek ön sıramı tamamlıyorum. Arka sıramda kesme işlemi yapmıyorum. Ve devamında da birer sıra azaltacağım ama onu da göstermek istiyorum. Hemen arka sıramı, kesmelerimi bitirip arka sıramı düz örüp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, arka yüzünü de ördüm. Şimdi ikinci kesme sırasındayım. Şimdi az önce anlattım ama tekrar yinelemek istiyorum. 10'lu 11'li 10'lu 11'li gittik dedik ya. Yani 10'lu dediğim 8 ör 2 kez toplam 10 etti. Ama aslında 9 ilmekli kaldı. Yani 9 10 9 10 gibi olmuş oldu. Yani bu kısım biraz karışık gelebilir ama siz şey diye düşünebilirsiniz. İlk sıra 8 ör 2 kez, yani tek kez, 8 ör 1 kez, 9 ör 1 kez, 8 ör 1 kez, 9 ör 1 kesti. Şimdi de birer sıra azaldı hepsi. Yani ne oldu? 8 ör 2 kez değil de 7 ör ikili al. Yani 2 kez dediğim o 1 kez. 7 tane örüyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın zaten kestiğim yer kendini belli ediyor. Birkaç sıra sonra daha çok belli edecek. Arka sıralarda kesme yapmıyorduk. Bunu tekrar hatırlatayım. Ve toplam 2, 4, 6, 8 ilmekli bir grubum oldu. Burada da 9 ilmekli olacak. Yani bir fazla, bir eksik, bir fazla diye bu sırayı da tamamlayacağım. Totalde en son sıra 2 ör 1 kez kalana kadar bu işlemi devam ediyorum. Yani 2 ör 1 kez burada kalacak. Burada da 3 ör 1 kez kalacak. Bu şekilde devam edene kadar sıralarımı tamamlıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar, kesme sıralarını bir de şöyle anlatayım istedim. Şimdi şöyle tutuyorum. İsteyenler durdurup burada devam edebilirler. Bir açıklayayım. Şimdi 85 ilmekle başladığımızı düşünelim. İlk sırada 8 ör 1 kez, 9 ör 2 kesi toplam 3 kere yapıyoruz. Burada 63 ilmek hesaplarken
tamamlamış oluyoruz. Daha sonra en baştakinin aynısı, yani 8 ör bir kez artı bunun bir fazlasını örerek ilk sıramı tamamladım. İkinci sıraların ve devamında da bu sayıların birer tane az hali burada yazıyor. Tabloya dediğim gibi burada durdurarak bakabilirsiniz. 8. sırama geldiğimde de bir ör bir kez sıra sonuna kadar gidiyorum. 29 ilmekten devam ettiğim zaman bunun da kalan ilmeğim şu an devam ettiğim yerde olacak. 2 kez yazdığına bakmayın. Yani 2 ilmeği bir kere de al demek istedim burada. 2 kesin anlamı bu. Bu şekilde dediğim gibi burayı görüntü alarak, durdurarak ya da devam edebilirsiniz örgünüze. Şimdi arkadaşlar tüm kesme işlemlerini tamamladığımda şöyle bir burada hafif bir büzülme geliyor. Yani şapka formum çıkmış oluyor. İpimi ucundan kesip şöyle bir tane iğneye geçiriyorum. Ve burada artık şöyle ilmeklerimi iğneden geçirerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bakın tüm ilmeklerimi, ipimi geçirdim. Şimdi buradan bu ipi böyle geçip burayı sıkacağım ve tepe noktasını oluşturmuş olacağım. Biraz ipim uzun kalmış. Şöyle bakın, ön yüzü burasıydı. Hemen şöyle tersine çevirdim. Şöyle şu ipimi de ayarlayayım. Biraz uzun kalmış ama olsun. Şöyle bakın, burayı büzüyorum. Şu en baştaki noktadan şöyle çıkartıyorum. Ve şöyle karşılıklı, artık burası ters yüzü, karşılıklı şöyle dikerek bu açıklığı kapatmış oluyorum. Bakın, dikişlerimi bitirdikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Burası ön yüzü. Burası dikiş olan yüzü. Şöyle. Bu şekilde. Burası da tepe kısmı böyle görünüyor. Buraya bir pompon dikeceğim en son. Onu da söyleyeyim. Şimdi buraya iplerini yapacağız. İplerini de ben örerek yapıyorum. Hemen onu göstereyim. Buradan şişimle şöyle şu iç kısımdan düz örmüştüm yani buraları. Zaten kendini belli ediyor. En uç 4 sıram benim. Şurası. Şöyle en uç noktadan 1 2 3 4. Şöyle dörtlü aldım. Şöyle düz yüzüne çevirdim. Arkadan dolayarak düz örgü öreceğim. Şöyle ipimi de en son içeride yine saklarım. Şöyle şişimi geçiriyorum. 1 2 3 4. Bu işlemden sonra bu misinalı ya da, bu arada buraya söyleyeyim, bu misinalı ya da şiş ipi dediğimiz iki ucu böyle olan şişlerle örmenizi tavsiye ediyorum burayı. Şöyle hemen şişimi kaydırıyorum. Bakın, ipim sol tarafta kaldı ve boru görüntüsü olması için buradan sanki ip sağdaymış gibi tekrar düz örgüme devam ediyorum ve ikinci sırama geçiyorum. Şöyle ilk sıralarda ilmeğimi sıkıyorum. Bunu ördükçe böyle boru şekline gelecek. Şöyle kaydırarak devam ediyorum. İstediğim uzunlukta durabilirsiniz. Buranın bir kuralı yok. İki ucuna da aynısını yapacağım. Ve daha sonra da pomponumu ekledikten sonra da şapkamı tamamen bitirmiş olacağım. İsterseniz bu işlemleri yapalım. Sonra sizle yine burada görüşelim. Bakın, burası böyle dönmeye başladı bile. Bu şekilde devam edince çok güzel olacak.
Tüm örgü işlemlerim bittikten sonra şapkam bu şekilde gözüküyor. Şöyle gayet şirin ve kullanışlı bir şapka olduğunu düşünüyorum. İsterseniz siz büyütmek isterseniz yani şuradaki şu başlangıçta yaptığım şu ilmek sayılarını çoğaltarak ve bu arttırmaları büyüterek bu sıraları yani şu ön ve arka düz sıralarını uzatarak ve şuradaki şu düz ördüğüm yeri de daha büyüterek daha büyük şapkalar elde etmeniz çok kolay. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.